Manifem 2 konseri geride bıraktık. Gerçekten hiçbirimiz bu kadarını hayal etmiyorduk. İnsanların sabahın köründe gelip sırada beklemesi, hepimize yapılan o tatlı pankartlar, tezahüratlarınız. Ya benim bir ara mikrofonumun şeyi açıldı ve ben sadece çığlık duydum ama çığlıktan gerçekten bir an kendimi bile duyamadım yani. O kadar güzel enerjiyle 2 konseri yaptık. Sizin sanki gerçekten sosyal medyada yine tamam desteklerinizi görüyoruz bir şekilde ama onu canlı bir şekilde gerçek hayatta görmek, sizinle karşılıklı bir şekilde onu yaşamak benim için çok özeldi ve çok güzeldi. Son kez bir zamansızlık diyelim. Hazırsan başlayalım. Zamansızlık ilk başta sandım hep iyi kalacağız. Yetmiyor hiçbir iltifat hissettirmiyorsa. Yanımda kayboldum, aklım çok karışık. Bulurum yolumu, alıştım. Sabrımı çoktandır aşmıştım. Aklıma geldi. Biz sahnede provalarımızı tamamlamaya çalışıyoruz. Soundcheck yapıyoruz. İşte yerleri işaretliyoruz falan. Sahneye girmeden önce, o hazırlığa girmeden önce kahve almıştık ve orada 3-4 kişi görmüştük. Hani selamlaştık, fotoğraf çekildik vesaire. Sonrasında biz içeri girdik. Kulise geçtim, Twitter'ı açtım. Bakıyorum böyle neler, işte Manifem'de neler paylaşılıyor, neler yazılıyor. Bir sıra gördüm. Yani bir videolar gördüm. Dedim ki bu insanlar bu soğukta bizi bekliyor ve sabahın köründe gelmişler. Yani akşam 8.30-9 gibi çıkacağımız sahneye sabahın 10'unda gelmişler. İşte vakit geçiriyorlar, onlar da kahvelerini alıyorlar, eğleniyorlar bir yandan. Yani gerçekten bu yazın olsaydı böyle çok daha eğlenceli bir ortamda bekliyor olurlardı. O soğukta bile bizi beklemişler o kadar saat. Zaten konserde enerjileri inanılmazdı. Yani şöyle, bizim kulağımıza seslerini veriyorlar. Hani o kadar çok duymuyoruz. Daha çok altyapıyı ve kendi seslerimizi, birbirimizin seslerini duyuyoruz. Bir ara çıkardım ve böyle bir şey yok. Yani o kadar çok ses varmış ki aslında. Tabii biz kendi iç dünyamızdayız o sırada. Yani inanılmaz enerjiklerdi. Yani o enerjileri işte 2 gün üst üsteydi. Zaten akşam eve gittim, şeyi hatırlıyorum, hani uyuyamıyorum. Videoları izliyorum, tekrar yaşıyorum o günü. O sahneye tekrar çıkmışım gibi hissediyorum. Ertesi gün konser var, uyumam lazım. Yok, uyutmuyor, enerjim uyutmuyor. Zaten ertesi gün de çok iyi geçti. Yani o 2 gün bize çok güç verdiler sahnede ve onu da çok iyi yansıttığımızı düşünüyorum. Söylenli bir kaza yaşadık. Bunu aslında çok kişi fark etmemiş. Biz sonrasında videolardan birkaç kişi fark edince biz de dedik bunun videosu var falan, bir ara anlatalım. Şöyle oldu, sedanın üstünde böyle delikli bir file bir şey vardı. 2 parça. Bende de arkalarımda düğmeler var, zaten her yerimde takılar var vesaire. Tam böyle birbirimizin üstüne çöktüğümüz bir yer var. Sıra sıra olduğumuz, benim geriye gittiğim. Orada Süheyda elini koydu, benim arka eteğimdeki düğmeye takılmış. Tam böyle sözümü devam ettireceğim, beni biri arkadan çekiyor. Tamam, arkaya gitmem lazım biliyorum ama çekiyor yani, bitmemiş sözüm daha. Sonra bir baktım Süheyda'yla biz yan yana dans etmek zorundayız. Çıkmıyor çünkü. O çekiyor, ben çekiyorum. O çekiyor, ben çekiyorum. Sonra biz Allah'tan, yani tamamen şansa denk geldi orası, yan yana dans ettiğimiz bir kısım vardı. Yani farklı paternlerde olsaydık çok daha zordu işimiz. Yan yanaydık. Biz böyle hani yan yananın da fazlasını yapıp bayağı beraber dans ettik. Sonrasında artık Süheyda onu çıkardı ve bana verdi tamamen. Benim sözüm geldi. Ben artık fırlatıyorum. Düşünüyorum o aklımdan, hani düğmeden böyle sallarsam belki rahatlar, çıkar. Çünkü hani daha da çekersem çıkmayacak. Yırtmaya çalıştık, çıkmadı çünkü. Sonra sallıyorum falan rahatlasın diye. Yok, çıkmıyor. Devam ediyoruz falan. Minas olaya girdi. Diyorum ki yok, burada çıkmazsa bitti. Yani giremem çünkü kocaman bir şey ve ayağıma kesin dolandı. Hani o bacağı kaldır falan filan, orada yapamazdım. Göz göze geldik o düğmeyle ve hani düğmeyi gördüm, o bağlantıyı gördüm falan. Yavaşça böyle nefes aldım ve çıkardım onu, attım kenara. 2 adım attım ve soloya girdim. Hani böyle oldum ya. Yine büyülü bir an yaşadım o an.
Çok güzeldi. Sahnede çok pratik yapmayı sevmiyorum. Çünkü o anlık yaşamanın sevincini ve mutluluğunu, o heyecanı yaşamayı öldürüyor gibi hissediyorum. Yani ne kadar provalarsa o kadar monotonlaşıyor. Hani tamam asker gibi yapıyoruz oluyor. Ama zaten hani biliyorum o güzel bir sahne olacak ve hatasız olacak. Ama bir hata olduğunda da onu çözmek çok daha hoşuma gidiyor. Öyle bir şey yaşadık. Güzeldi bence. Keyifli bir anıydı. Çok iyiydi. Böyle gözüküyor. Güzel duruyor. Yer sıkışacak. Bak durduğun yer şu. Şimdi. Senin önündeki de hiç açmıyor. Onun ortasını bulmak lazım. Hadi bir bakalım şu pozlara. Önden geçiyorum. Yüksek sesle de kaydederiz. Onu üstüne oturturuz doğal bir sesi. Evet. Bu sesle. Ve uçak modundan. Vallahi uçak modundan. Işınlandığın yeri rüyaları Ben hep öyleyim zaten her zaman. Merhaba, biz Manifest. Bugün partlarımızı değiştiriyoruz. Herkes birbirinin partini yapacak ama kim kime? Olmak istediğiniz biri var mı? Zoktay. Ben Esin olmak istiyorum. Hadi gel. Haydi. Orada kaldı. O adı Dex'i. Of ya. Hayır. Çok iyi alırız. Acınız bu değil. O niye var? Aşkım. Oh my god. Hadi. Seda yanıma gel. Seda nerede bu da? Çok güzel oldu. Çok güzeldi. Hadi gidelim bakalım. Bugün sizlere zamansızlığın ne? Hızlan. Zamanlı. Zamansız. Hadi. Bakarsan. Aşırı iyi. Aşırı iyi. Siz sabit kalarak ısınabiliyor musunuz? Ben hep gezinerek ısınıyorum. Ben sabit duruyorum. Gerçekten. Ben bazen şarkıya çok kaptırınca çok hızlı ısınıyorum. Lafımcıdan bir şarkı açsana da. Hadi baştan akalım o zaman. Haydi let's go. Hey. Tenimi. Bir hatam. Şuradan sonrayı bence fixleyelim de. Tamam. Bence şey de. Leri de döneriz. Evet. bazen kaçıyor. Aynen. Ben Orayı güzel yapmadık mı? Artık. Aynen. Yes. Sonra sol açıyoruz. Artık tamam. Artık son. Son. Aynen. Artık Son. ver. Tik tik boom and tap and bas. Ve Yeah. Kendimi o geceleri arıyor olmuyor. Aşkımdan ses arıyor. Göremezsen bizi sevemezsen. Pause. çok özlemişim. Yeah. Dudes who wanna check my plumbing. Kozmopolitan gibi bir dergi çekimimizin olmasını hepimiz çok istiyorduk. Yani Tolga Bey'le de ilk başta bunu böyle hayal olarak konuşuyorduk. Hepimiz bunu manifestliyorduk. Ama onun gerçekleşmesi, bak bu kadar kısa sürede bu
Bunu yapmak yani inanılmaz hissettiriyor. Ve bir kız grubunun bu kadar büyük ses getirmiş bir dergide hemen kapak olması inanılmaz yani bunu Türkiye'de başarmak özellikle bunu söylediğim için çok üzülüyorum ama büyük başarı bence. Bireysel röportajlarımız, fotoğraf çekimlerimiz yani o dergiyi eline almak, onların okuyuculara gitmesi, o posterlerin hayranlar tarafından odalarına asılması. Ya bunları düşünmek bile inanılmaz geliyor ve bunları görüyoruz şu an yaşandığını. O yüzden bence bir kız grubunun en büyük hayali bu olsa gerek. Kozmopolitan kapağında olmak benim için artık çok ütopik bir boyut yani. Hani onu hala idrak edemiyorum. Gerçek değil. O dergiyi görene kadar da gerçek olmayacak. Hatta gördüğümde de gerçek olmayacak. Çünkü ben küçükken hatırlıyorum. Annemin Kozmo'yu aldığını ve onun aylık işte basımlarını takip ettiğini, ben de oradaki dergiyi karıştırıp sürekli ünlü olmak istediğimi hatırlıyorum aslında. Annemin ben küçükken karıştırdığı derginin kapağında olmak nasıl bir manifest yani. Çok ekstra. Çekim inanılmazdı. Yine Kozmo ekibine buradan kocaman sevgiler. Özellikle 6 kızla bir fotoğraf çekimi yapmak ve bir sürü look değiştirmek, saç, makyaj değiştirmek gerçekten inanılmazlardı. Her şey için teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda size de. İlk roundumuz sizlerle ilgili. Soruyu okuyup cevap vereceksiniz, beraber de cevap verebilirsiniz. Ama ona sen. Ömer. Ben. Eris'in ismini karıştırıyorum ben. Geçtiğine eminim ben. Geçti. Hatta üzülmüştüm falan. En sevdiğim şarkı. Evet. Hiç gerçekten. Hafta sonu abi be. Vay be. Hafta sonu dinliyoruz. Evet. Hesaplama yapıyor orada. Yok İnternete araştırıyor. Üzerine yollar istersen dönsün sonra. Salla. Ardına bak aslan yolla. Alından atlasın salla. Ne kadar blue zannedirsem de ve olsam da Stella'ydı. Herkes de kendine birlikte yükseltiyor. Ağlayacağım. Ağlama seçeneğini seçmek zorunda. Normalde özellikle yarıştığım dönemde 6-7 saat hiç durmadan o kokularla dans edip ağladığımı hatırlıyorum. Ettim söyle dedim bu halin valla sen delisin delisin. Olmaz ki böyle çarpılmaz ki. Sizi seviyoruz efendim. Görüşürüz. Yemek ki. Faydos! Şimdi sizden sırayla bir sound check rica edeceğim. Sonradan başlayabiliriz. Teşekkür ederim. Buyurun. Pazartesi, salı, çarşamba, yine salı. İlk anı hatırlıyor musunuz? Dizini mi oldunuz? Ben hatırlıyorum. Ben bir gün bir kafeye gittim kahve almaya. Sonra kendi başına bir O Ne Diyor'la birlikte bence çok tatlı bir etkinlik gerçekleştirdik. Biz oldu yani. O konuşmalarımız, sohbetlerimiz çok içtendi. Belki de bizi daha iyi tanıyabilecekleri bir etkileşim oldu yani. Merhaba, biz Manifest. Ben Zeynep, ben Mina. Ben Esin, ben Süheyla, Ben Lidya. ben Len. Bugün O Ne Diyor'da sizlerden gelen soruları cevaplayacağız.
Bizim günlük olarak başladığımız sohbetlerimiz de zaten sürekli akıyor. Bu yüzden hani O Ne Diyor'da da böyle bir projenin içerisinde olmak bizi zorlamadı. Çünkü gerçekten normal sohbet ediyormuşuz gibi ilerlettik çekim sürecini. Bize gelen soruları cevapladık doğal olarak ve çok hani doğalında aktı o video. Yani tek başına şu an O Ne Diyor'ya gidip röportaj vermeye çalışsaydım büyük ihtimalle 3 cümleden fazla hiçbir şey söyleyemezdim. Hem çekineceğimden hem aklıma bir şey gelmeyeceğinden olabilir ama biz 6 kişi olarak devam ediyoruz bu yola. 6 genç kadın olarak devam ediyoruz ve yan yana hani biri bir şey sorduğunda birimize tıkandığımızı anlayabiliyoruz bazen veya cevaplamak istemediğimiz bazı şeyler oluyor ve direkt birbirimize yardımcı oluyoruz. Bu beni gerçekten çok mutlu ediyor ve içimi çok rahatlatıyor. Çünkü hani bu yolda hiçbir zaman tek ilerlemediğimi biliyorum. Hadi geçin, başlıyoruz. Biraz dibe girsin. Ona hatırladınız mı? Evet. Telefon çekmeye Yine yanlar. Çok zeki bir insanın bütün içerikler benden çıkıyor. Ben buranın içerik üreticisiyim. Gerçekten çok güzel bir fikir. Hepimizin aklına gelmiş. Gelmemişti demek istedim. Teşekkür ederim. Kıskanma bu arada yeteneklerimi lütfen. Kıskanmayın. Bütün içerikler benden çıkıyor. Aynen öyle. Tamam, öyle AirPods yapalım. O zaman yine orada mı oturalım? Bir Ben Zeynep buldum. Biri anlatsın. Biri zaten anlatmaya çalışsın, biri bulmaya çalışsın. Muayenehane. Nasıl biliyor? Artikülasyon. Ne oldu? Halüsinasyon. Halüsinasyon. Doğru mu? Rekor. Mikro. Bistro. Çok zor. Bir. Ağzıma bak, gözüme değil. Ne? Mo. Motor. Motor. Yes. Ya. Ama bir şey diyorum. Ama bir şey bir böyle iyi falan yapıyor. Çabuk. Rusça kelimesini söylüyorsun. Üçgen. Ut. Üçgen. Utse. Bir elini kaldır. El salla. Kapıyı aç ve hoş geldiniz de. Hoş geldin. Gerçekten. Oh yeah, mom. Oh Peki, şimdi sana bir soru soracağım. Ama bunu ister uzun cevap ver, ister kısa cevap ver. Tamamen sana bırakıyorum. Mutlu musun? Çok mutluyum. Çünkü geçen şey düşündüm kendi başıma otururken. Hayalimi gerçekleştiriyorum. Ben küçüklüğümden beri hep bir şeyleri kendim kazıyarak kazanmayı ve gerçekten onun kendi çabam sonucunda oluşmasını çok isterdim. Şu anda tam olarak da öyle bir süreçteyim. Sürekli bir challenge'ın içinde bulmak hem psikolojik hem fiziksel hem vokal olarak hala kendimi sürekli geliştirmek zorunda hissettiğim bir yerdeyim ve bu beni inanılmaz motive eden, kamçılayan bir şey. Bunu aynı şekilde bir grup, bir ekip olarak yapabilmek bence en zor kısmı ama bunu başarabiliyor olmak gerçekten özellikle işte 6 kız nasıl yapacak
kız kardeşlik diye bir şey yoktur. Rum tam tersini gerçekleştirebilmek. Biz hem arkadaş olarak hem de ekip arkadaşı olarak, iş arkadaşı olarak bence bunu çok güzel yürütüyoruz. O yüzden yine pozitifiyle, negatifiyle bu işin içinde olmak, bazen şey dediğim oluyor gerçekten. Ya bu ne kadar sürebilir ki bu kadar, yani o kadar yoruluyoruz ki 18 saat sonra eve gittiğimde mesela bacaklarım tutmuyor. O an ağlamak istiyorum ama sonra ertesi gün uyanıp o videoyu izlediğimde diyorum ki ben neden yaptığımı biliyorum gerçekten. O yüzden inanılmaz mutluyum. Ağlayabilirim şu an. Bu şey gibi, hani bazen böyle hiç nasılsın sorusu sorulmaz ya. Bu da mesela öyle bir soru gibi geldi bana. Mutlu musun? Ay çok mutluyum ya. Yani ben gerçekten her konuda kendimi geliştireyim ki sanatçı olabileyim dedim. Tüm kapıları kendime açayım ki bir kapı sanatçı olmaya gitsin. Ve şu an olmak istediğim yerdeyim. Yapmak istediğim şeyleri yapıyorum. Yani o kadar vizyon olarak uyumlu olduğum kişilerle çalışıyorum ki bazen şok oluyorum. Hani diyorum ki benim şu an aklımdan geçen şeyi nasıl söyleyebilir? Bazen o kadar şey oluyorum, büyüleniyorum yani. Demek ki %99 uyumlu olduğun insanlar var. Tabii ki de %1 o herkesin kendi farklı alanında uzman olduğu şeylere göre değişkenlik gösteriyor ama yani bambaşka bir şeyin içerisindeyiz ve gerçekten bence bunu çok içten söylüyorum. Birçok insanın hayalini yaşıyoruz ve bunu en iyi şekilde nasıl ilerletebiliriz? Nasıl daha güzel şeyler yapabiliriz? Nasıl daha iyi örnek olabiliriz'i aslında hep düşünüyorum. Çok mutluyum. Yani olmak istediğim yerde olduğum için çok mutluyum.